Düşüyor, düşüyor. Bırak bakayım. Durmuyor. Tamam, ben tutarım. Karavanımıza hoş geldiniz. Şu an Castro Koyun'dayız. Zamanında Erdi ile benim çok kampa geldiğim, İstanbul'da yaşarken çok kampa geldiğimiz bir yerdi. Bayağı uzun zamandır da gelmemiştik açık söylemek gerekirse. Hava yağışlı değil, hafif güneşli ama yani gerçekten çok serin bir rüzgar var. Çok rüzgarlı olduğu zaman karavanın önünde zaman geçirmek de o kadar keyifli olmayabiliyor. Özellikle de ateş yaktığımız zaman böyle bir kaosa dönüşebiliyor. O yüzden böyle günlerde genellikle dışarıdaki manzaralara karşı evin içerisinde, yani karavanımızın içerisinde keyif yaptığımız dakikalar geçiriyoruz. Ve karavanı 4 farklı şekilde, yani 4 farklı oda konseptinde kullanıyoruz. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Karavanımız 5,5-6 metrekarelik bir karavan. Yazın dışarılarda vakit geçiriliyor ama kış vakti seyahat ederken çoğunlukla içerideyiz ve içeride bunu almamak ve farklı formatlara döndürmek için de bazı fonksiyonel öğeler olmak gerekiyor. İşte akıllı çözümler olması gerekiyor. Bir şeylerin bir şeylere dönüşmesi gerekiyor. Biz de hep tasarım yaparken buna kafa yorduk, bunlara uğraştık. Açıkçası ilk deneyimlerde de bu konulardan, bu sonuçlardan bir hayli mutluyuz diyebiliriz. Karavan turu versiyonunu yapmıştık ama o daha en baştaydı. Daha içerisinde hiçbir şey yaşamamıştık. Bu versiyon birazcık daha içinde yaşanmışlıkların olduğu, deneyimlerin olduğu bir versiyon olacak. Belki de karavanı en çok kullandığımız versiyon olarak oturma odası formatında ve uzanma koltuğu bölümü şeklinde anlatabilirim. Dolayısıyla ilk versiyonda manzaramız burada. Uzanma koltuğumuz büyük mücadelelerle istediğim genişlikte tutabildiğim uzanma koltuğumuz. Bir yandan da şunu tutmaya çalışıyorum. Dur. 40. Benim yatağımdan ziyade buradaki koltuğun derinliği benim için önemli. Çünkü burası yan kapı. Evet. Yan kapıya doğru uzanmalık rahat bir yer olması lazım. Özellikle 2 kişi uzanmalık da rahat olması lazım ki Beraber yakınlaşmalar. mutlu Mesut. Aynen. Bu şekilde oturduğumuz bir versiyon. Şunu şöyle de atabiliriz istersek. Ben de geliyorum. İyi bir manzara varsa %90 şöyle bir moddayız. Yani çok iyi bence. Çok, yani ben çok rahatım. İstersek şöyle de yapabiliyoruz. Bir de bu kol, şurada şu kolla şunu desteklemek falan da çok iyi oluyor. Aynen, Yani bayağı içecekler ferah. konur. Hani elinizde bir kahve, çay varsa direkt onu koyabiliyorsunuz. Onun dışında yani Bir uzanma isterse... koltuğunda ne yapabiliyorsanız, ne yapmak istiyorsanız onu yapabiliyorsunuz. Tek farkı manzarasının sürekli değişiyor olması. Yani bunu sürekli övüyoruz, sürekli bir şeyler yapıyoruz ama hakikaten insan övmeden de duramıyor. Yani Evet. dünyanın en güzel avantajı bence karavanla seyahatin. Evinle birlikte seyahat edip manzaraların sürekli değişmesi, havanın, gün doğumlarının, gün batımlarının çok kolay bir şekilde yakalanabilmesi. O güzel şeyler orada olurken senin de onlara yakın olabilmen bana göre karavanla seyahatin en güzel yanlarından biri. Bir şey daha övmek istiyorum. Bence mesela Mars'ta tam yani biz Mars'ın kendi penceresini kullanmıştık biliyorsunuz, araç penceresini. Onda tam yapamadığımız bir şey vardı. Çünkü yatak yüksekti, altında bir depolama alanı olması için pencereler alçakta kalmıştı. O yüzden mesela güzel bir şeye bakmak için şöyle yapmak gerekiyordu. Yani kendiniz baktığınızda daha çok böyle yukarıdan aşağı doğru görüyordunuz Doğru. ve yeri görüyordunuz gibi oluyordu. Burada tam yani göz hizasına yaptık pencereyi. O yüzden de hani manzarayı direkt görebiliyorsunuz ve yani bence inanılmaz fark yaratan bir şey oldu. Bunu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle alıp size de tam hiç bölmeden. Gözümün gördüğünden iyi şekilde çekemiyorum ama yani şöyle bir manzara olabilir mi? Muhteşem. İçerideki oturma pozisyonumuzda sadece bu uzanma koltuğunu değil, burayı da aktive edip L koltuk şeklinde oluyor. Dilerseniz onu gösterelim. Burası benim yerim. Burası Burçin'in. Bu moddayken koltuğu aslında tam L gibi kullanıyoruz gibi oluyor. Şöyle Erdi yine uzanma tarafında oluyor. Burası da benim küçük uzanma koltuğum. It's actually a lot bigger than it seems. Look at this. See? He fits perfectly.
böyle yani daha ikimizde yayılmak istiyorsak ben genellikle bu moddayken kitap okuyorum. Ve gerçekten böyle bilmiyorum benim küçük yerlerde böyle oturup kozi kitap okumakla ilgili çok keyiflerim var. Uçakta falan da çok severim böyle kenara köşeye küçücük böyle sıkışmayı. O yüzden burada böyle bence tatlı bir ortam oluyor. İstediğim zaman da buradan atıştırmalıkları Her yer hızlıca uzanabiliyor. uzanabilmek de böylece büyük bir fayda. Bu oturma versiyonunun bir diğer aktivitesi de masa oyunları. Spesifik olarak Scrabble. Burçin'le birlikte bir 5-6 senedir birebir bir Scrabble turnuvamız vardır. Küçük bir çetele defterimiz vardır. Orada tek tek tarih galipler, mağlupler, rekor kelimeler vesaire hepsini kayıt altına aldığımız bütün uzun yolculuklarda, feribotlarda vesaire oynadığımız bir Scrabble turnuvamız vardır. Kazananın hiçbir zaman belli olmayacağı, dönemsel olarak birilerinin üstünde hakimiyet kurduğu ama süper keyifli olan bir aktivite. Bu versiyonda ona çok küçük de bir eklem ekledik. Şimdi onu göstereceğiz. Zaten öyle ki bayağı bir yıprandı oyunumuz. Masada oyun oynarken ya da ortada oyun oynarken eğer ışık arkanızdan vurursa karanlık oluyor ıstaka ve ortadaki oyun. O yüzden ondan hiç hoşlanmıyorduk ve bu sefer şöyle bir şey ekledik. Hem oyun oynama günleri için hem de aynı zamanda istersek hani yemek yeme anlarında da kullanabileceğimiz şöyle bir uzayan ışığımız var. Yani bu ışığı ne kadar sevdiğimizi kelimelerle anlatamam. Ve yani tamamen kendi fikrimizle yaptığımız bir şey. Bu hazır bir ürün değildi. Normalde uzun yani böyle yüksek tavanlı loft evlerde tavandan uzun şekilde sallanması için olan bir sarkıtlanmaydı. Biz bunu kablosu da kumaş olduğu için rahatça kıvırırız diye düşünüp şu orta kısmına bir ahşap parça ekledik. Bu ahşap parça bu kabloyu sarmamıza yardımcı oluyor ve böyle sararak istediğimiz boya küçültebiliyoruz. İstediğimiz zaman böyle gün içerisinde kullanırken aplik oluyor. Çünkü yani karavanda da inanılmaz bir tavan boyu olmadığı için sürekli kafamıza çarpmasını istemiyorduk. Böyleyken aplik modu oluyor. İstediğimizde de orta lamba olabiliyor. Yolculuk yaparken de bunu uzun versiyonda sadece şöyle bırakıp burada tıkırdamasın diye böyle yastıkların altına koyuyoruz. Sonra tekrar gelir gelmez sarıp burayı da aplik versiyonuna döndürüyoruz. Bilmiş. Bu şekilde tabii ki hani oyun oynadığımız gibi aynı zamanda bence hani karavanda en çok kullandığımız mod olabilir. Çünkü %100. hani bu şekildeyken ofis modu oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Benim yerim burası, Erdin'in yeri orası. O koltuk biraz daha geniş çünkü bu koltuk biraz daha dar. Benim de hani daha beden rahatlığım, ergonomim için daha uzun şekilde oturduğumda burası daha rahat geliyor bana. Bu karavanda birazcık daha konforlu ve daha sabit bir sistem yapmaya çalıştık. Yani bir ofis masası gibi şeyimiz olsun dedik. Çünkü hakikaten rutinlerimiz değişti. Evet, video Dolayısıyla editler bu şekilde için de. karar verdik. Çünkü yoldayken Erdin'in Avrupa turunda hatırlarsanız video edit yaptığı dram sahneleri. Kucakta video edit yani hani Evet. postür olarak en zararlı, en kötü şekilde çalıştı. Doktorların herhalde. beden sağlığı için bunu yapmayın diye gösterdiği aynen Aynen. videolarda Ama yer alabilirsin. değdi hepsi. Aa, evet, gerçekten. Kesinlikle değdi. Bu ofis modumuz, aynı zamanda yemek modumuz da bu şekilde. Ve tabii ki salonda en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi televizyon, TV, dizi, film izleme modu. Şimdi onu gösterelim. Sinema modunda yedek bir oyuncu oyuna giriyor. Normalde yatak tarafında da kullandığımız
Şu tek parça. Son parçayı da bu şekilde koyuyoruz. Bu sayede aslında iki kişi de bu tarafa doğru ayaklarını uzatarak bu ek parça sayesinde oturabiliyor ve hani ekrana rahatça bakabiliyor. Geriye bir tek galiba gece uyku modunu göstermek kaldı. Bir de ona bakalım. Whoop. Bir tık hile yaptık. Dedik madem zaten bu gece uyuyacağız ve burayı uyku moduna geçireceğiz. O zaman neden akşamı beklemiyoruz diye düşündük. Ve şu anda saat 11.30. Artık uykuya hazırız. Biraz kitap okuyup uyuyacağız. Pijamalarımızı giydik. Tüm bir mekanizma birazdan yatağa dönüşecek. Bizim için önemli olan birkaç faktör vardı. Rahat olması, yükseklik olarak ferah olması gibi. Kurulum daha iyileştirilebilir ama şu aşamada bizim için gayet diğer verdiği artılarla birlikte düşününce çok yeterli. Burada alışınca gerçekten bir dakikada falan kuruluyor Tabii yani. kesinlikle. Aynen. Okeyiz. Tabii ki hazır bir yatak olsaydı ve gerçekten o odaya Yani. direkt gitseydik ve uyusaydık evimizdeki gibi. Yani tabii ki çok daha rahat olurdu. Ama dediğin gibi yani artıları düşünülünce Çok teşekkür ederiz. Bugünümüze eşlik ettiniz. Karavanımızın farklı modlarını, farklı şekillerini size gösterdik. Umarız keyif almışsınızdır. Aklında bu tarz bir karavan yapmak veya yapacağı karavanda neyi nasıl yaparım diye düşünen birileri varsa onlara da bir nebze olsun fayda sağladıysa ne mutlu. çok teşekkür ederiz. Sizinle olmak her zaman çok büyük bir keyif. İzimizi takipte kalın. Haftaya görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Işığı kitap okuma moduna alıyorum. Kitap okuma modu. Her şeyin bir modu Aktive var. edildi. Aktive edildi kardeşim. Kitap okuma modu aktive edildi. Ya benim kitabım kameranın altında olduğu için izninizle. Çok özür dilerim.